Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellim emma ba'd. Halis Bayancık Hoca'nın tutukluluğunun 3. senesine yaklaştığımız şu günlerde bir kez daha Türk hukuk sisteminin adaletsizliğine şahit olduğumuz hadiselerle maalesef karşılaştık. Süreç içerisinde zaten yaşadığımız haksızlıklar, hukuksuzluklar had safhaya ulaşmışken son süreçte bu hukuksuzlukların artık zirve yaptığını maalesef görmekteyiz. Halis Hoca 2007 yılından beri İslam davetini insanlara ulaştırmaya çalışan bir hocadır. Kendisi 2007 yılından itibaren defalarca gözaltına alınmış, tutuklanmış, sonrasında serbest bırakılmıştır. Bu süreçte yaşadığımız hukuksuzluklarla alakalı, karşılaştığımız mağduriyetlerle ilgili eğer hepsini konuşmak istesek muhtemelen 1-2 günlük oturum yapmamız gerekir. Fakat biz bugün sizlerle son yaşadığımız süreçle ilgili bir paylaşım yapmaya çalışacağız. Bu yaşadığımız mağduriyeti ifade etmeye, anlatmaya çalışacağız. Ancak bunu anlatırken en başından 2007 yılından itibaren yaşadığımız haksızlıklarla alakalı en temel 2 hususu da kısaca inşallah anlatmaya çalışacağız. Halis Hoca 2007 yılında İstanbul'a gelip de İslam davetini insanlara ulaştırmaya başladığı andan itibaren defalarca gözaltına alındı. İlk önce 2008 yılında gözaltına alındı. El-Kaide üyesi olma iddiasıyla 1 sene kadar cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Daha sonra ise 2011 yılında bu sefer El-Kaide yöneticisi olmak suçundan gözaltına alındı ve tutuklandı. 2 seneye yakın cezaevinde kaldıktan sonra tekrardan serbest bırakıldı. 2014 yılında Van'da düzenlenen bir operasyonda bir kez daha gözaltına alınıp 1 seneye yakın tekrardan tutuklu olarak kaldı. 2015 yılında Suruç patlamalarının hemen sonrasında bir kez daha gözaltına alındı, tutuklandı. 1 seneye yakın aynı şekilde yine cezaevinde kaldı ve son olarak da 2017 yılında Sakarya merkezli bir operasyonda gözaltına alındı ve tutuklandı. Hala da tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde 2017 yılındaki Sakarya iddianamesine, Sakarya soruşturmasına kadarki bu süreç içerisinde biz her mahkemede aynı şeyleri bir kez daha tekrar ettik ve dedik ki burada bizim şu örgütlere mensup olduğumuz iddia ediliyor. Fakat bizim ne IŞİD'le ne de El-Kaide ile bir bağımız, bir alakamız yoktur. Biz İslam davetini insanlara ulaştırmaya çalışan, yeri yurdu belli olan, anlattıkları şeyleri açık olan bir cemaatiz, bir topluluğuz. Hocamızın internette, YouTube'da, farklı sitelerde 1000'e yakın sohbeti bulunmaktadır. Bu sohbetler insanlara açık bir şekilde herkesin katılabileceği ortamlarda yapılmaktadır. Bir örgüt olmuş olsaydık bunu çok daha farklı bir şekilde yapardık diyerek mahkemelerde bunu anlatmaya çalıştık. İkinci olarak ise şunu söyledik. Dedik ki sizler bizleri 2008 yılından beri farklı soruşturmalarla yargılıyorsunuz ve bizlere bu kadar soruşturma açılmasına rağmen farklı herhangi bir delille bize bir şeyler söylemiyorsunuz, bir şeyler sormuyorsunuz. Delillerin hepsi aynı, suçlamaların hepsi de aynı. Suçlamaların içerisinde birinci olarak IŞİD veya El-Kaide ve benzeri örgütlere mensup olmakla alakalı bir iddia var. İkincisi ise bizim inançlarımızla alakalı bir sorgulama var. Neden sizler demokrasiyi kabul etmiyorsunuz? Neden laikliğe karşısınız? Neden şeriat düzeniyle alakalı bir talebiniz, bir isteğiniz var? Neden beşerin kanunlarının değil de Allah'ın kanunlarının yürürlükte olmasını istiyorsunuz? Diyerek ve benzeri suçlamalarla bizim inançlarımızı aslında sorguluyorsunuz. Bizler de şunu söyledik. Dedik ki biz IŞİD veya El-Kaide değiliz. IŞİD veya El-Kaide olduğumuza dair de dosyaların içerisinde tek bir tane dahi delil yoktur. İkincisi bu süreç içerisinde birbirinin tıpkısının aynısı diyebileceğimiz bu kadar mahkeme açıldı. Fakat bu mahkemelerin hiçbirisi şu ana kadar sonuçlanmadı. 2008 yılında olan bir mahkeme dahi hala devam etmekte, hala sürmekte. Herhangi bir ceza veyahut da beraat bu mahkemelerde çıkmış değil.
Niçin peki böyle? Çünkü birbirinin kopyası olan bu mahkemeler içerisinde hepsi aynı şeyleri tekrar etmiş. Biz de şunu talep ettik. Dedik ki bu dosyaların hepsi bir bütün haline getirilsin. Tek bir tane yargılama yapılsın ve biz inançlarımızdan dolayı yargılanacaksak bu örgütlerin ismi bir kenara koyulsun. Bize denilsin ki siz demokrasiyi kabul etmediğinizden dolayı, laikliği reddettiğinizden dolayı, bu anayasayı kabul etmeyip Allah Azze ve Celle'nin kanunlarının yürürlükte olmasını talep ettiğinizden dolayı sizleri yargılıyoruz deyin. Biz de bunu gönül rahatlığıyla kabul edelim ve savunmalarımızı bu şekilde yapalım. Süreç içerisinde biz bunları söyledik. Fakat medya eliyle maalesef birçok yerler biz IŞİD veya El-Kaide'nin yöneticisi olmak veyahut da öyle bir topluluğa mensup olmakla bu şekilde yaftalandık ve bununla beraber bununla ilgili birçok haber yayınlandı. Biz burada bu konuşmayı yaparken yani sadece IŞİD ve El-Kaide alakamız yoktur deyip de kestirip atmayacağız. Bizzat devletin resmi evraklarında biz IŞİD miyiz, biz El-Kaide miyiz? Bununla alakalı devletin istihbarat kurumlarının değerlendirmesini inşallah hep beraber okuyacağız. Burada belki de birçok örnek var. Fakat ben bunlardan sadece bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci olarak devletin mahkemelerinin kendi istihbarat kurumundan talep ettiği bazı evraklar var. Mesela denilmiş ki yargılama yapılıyor. Bu yargılama sırasında bizim El-Kaide veya IŞİD'e mensup olduğumuz iddia ediliyor. Devlet de bakıyor ki delillerin içerisinde bizim IŞİD veya El-Kaide ile irtibatlı olduğumuza dair, hocamızın aynı zamanda bu örgütlerin lideri olduğuna dair herhangi bir delil söz konusu değil. Bu sefer kendi istihbarat örgütüne soruyor. Diyor ki bana bilgi verin. Bu kişi kimdir? Bu kişinin mensup olduğu cemaat nedir? Bu örgütlerle bir alakası var mıdır diye bunu soruyor. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016'ya 60 sayılı dosyasında gizli ibareli bir evrak var. Burada istihbarat dairesine bu sorulmuş ve aynı zamanda bununla alakalı bir cevap gelmiş. Orada diyor ki Halis Bayancuk'un tahliye sonrası, tahliyeden kastettiği 2015 yılında IŞİD'in en güçlü olduğu zaman diliminden bahsediyoruz. Tahliye sonrası IŞİD'e karşı yaptığı mesafeli açıklamaların IŞİD yanlısı bazı radikal unsurları rahatsız ettiği, bu IŞİD yanlısı radikal unsurların da son dönemde falan kişinin internet üzerinden yayınlanan derslerini ve sohbetlerini takip etmeye başladıkları görülmüştür diyor. Yani sorulmuş, Halis Bayancuk'un IŞİD'le bir alakası var mıdır? Denilmiş. İstihbarat da diyor ki biz değerlendirmelere baktığımızda 2015 yılında Halis Bayancuk tahliye edildiğinde zaten 2014 yılında Halis Hoca tutuklanmıştı. 2014'ün sonlarında bırakılmıştı. O süreçte IŞİD'le ilgili ve benzeri hususlarla alakalı açıklamaları oldu. Bu süreç içerisindeki açıklamaların neticesinde diyor, IŞİD yanlıları bu açıklamalardan rahatsız oldular ve şu kişiyi dinlemeye başladılar diyor. Yine Emniyet İstihbarat Dairesi'ne bununla alakalı bir yazı gönderilmiş ve o yazının neticesinde sorulmuş aynı soru. Onlar da şunu söylemişler. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2015 tarih ve falan ne oldu yazısında çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösteren unsurlara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Ebu Hanzala Kod adlı Halis Bayancuk'un liderliğini yaptığı grup tarafından Kasım 2015 itibariyle çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren herhangi bir gruba biat edilmediği, bu yöndeki düşüncelere de sıcak bakılmadığı bildirilmiştir. Yani 2015 yılında birçok örgütün Suriye sahasında bulunduğu bu vakit içerisinde Halis Bayancuk ve cemaatinin veya grubunun, bunların ifadesiyle söylüyorum, herhangi bir topluluğa biat etmediği ve oralara gitme düşüncesine sıcak bakılmadığı yine devletin istihbarat raporlarında bizzat geçen bir ibaredir diye söyleyebiliriz. Sadece bu mu peki? Sadece bu değil. Halis Bayancuk hocanın ve aynı zamanda çevresindeki insanların IŞİD'le veyahut da El-Kaide ile bir bağlantısının olmadığına dair çok daha açık ifadeler yine başka mahkemelerin kararlarında mevcuttur. Mesela Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma 2017'ye 37.098 nolu bir soruşturma. Bu soruşturma neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar veriliyor. Yani emniyet
operasyon düzenliyor. Halis Hoca gözaltına alınıyor. Gözaltındayken işte bir iddianame, gözaltındayken çeşitli fezlekeler hazırlanıyor ve savcılığa geliyor. Savcılıkta bununla alakalı bir karar veriyor. Diyor ki burada kovuşturmaya gerek yoktur diyor. Peki niçin gerek yoktur diyor kovuşturmaya? Aynen ifadeleri okuyorum. Emniyet Müdürlüğü'nün şüphelinin adı geçen örgütlerle irtibatta olabileceği yönündeki değerlendirilmesi dışında. Bu başlangıçta burada neyi kastediyorlar? Diyorlar ki Emniyet Müdürlüğü şöyle bir değerlendirme yapıyor. Yani bu şüpheli bu örgütlerle, El-Kaide veya IŞİD'le bir alakası olduğunu düşünüyoruz. Zaten hep bu şekilde temennileri veyahut da tahminleri üzerine operasyon düzenledikleri için burada aynı şey yapılmış. Emniyet Müdürlüğü'nün şüphelinin adı geçen örgütlerle irtibatlı olabileceği yönündeki değerlendirilmesi dışında şüphelinin adı geçen örgütlerle bağlantısını ortaya koyacak. 2017'ye 37.098 sayılı soruşturma dosyası bakımından herhangi bir delil bulunmadığı, örgütsel doküman, örgüt mensuplarının beyanları, tanık beyanları gibi herhangi bir delil elde edilemediği anlaşıldığından şüpheli hakkında atılı eylemden delil yetersizliği nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir diyor. Bundan çok daha bariz olan bir şey ise Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017'ye 89 sayılı gerekçeli kararıyla alakalıdır. Orada diyor ki gerekçeli kararda yazılan ifadeyi söylüyoruz. Bu nedenle sanıkların üyesi oldukları iddia olunan Ebu Hanzala Kod isimli Halis Bayancuk'un yöneticiliğini yaptığı oluşumun DAEŞ, IŞİD terör örgütü ile bağlantılı bir yapılanma olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmıştır diyor. Gerekçeli kararda Ankara Ağır Ceza Mahkemesi bu şekilde bir karar veriyor. Tabii ki bu mahkemelerin kendi içerisindeki bütün sözlerini biz kabul etmiyoruz. Diyorlar şu örgüte mensup değillerdir ama bu örgüte mensuplardır diyor. Başka bir mahkeme ise başka bir karar veriyor. Kendi aralarında da artık bu konuda bir fikir birliğine sahip değiller. Fakat IŞİD'le alakalı ortaya konulan iddialara bakıldığında IŞİD'le ilgili bir iddianın aslında bizzat devlet kurumlarının, mahkemelerin, istihbarat örgütlerinin dahi kabul etmediği bir iddia olduğunu görüyoruz. Buna rağmen sürekli olarak işte Halis Hoca'nın ve aynı zamanda sevenlerinin, Tevhid dergisinin ve Tevhid dergisi mensuplarının IŞİD'le alakası olduğu veya El-Kaide ile alakası olduğu iddia ediliyor. Sürekli bu haber servis ediliyor. Sadece bu değil, aynı zamanda IŞİD mensubu olarak devletin kabul ettiği, ceza verdiği veyahut da yargılama yaptığı ama daha sonrasında itirafçı olan bazı kişiler var. Hem sempatizan düzeyinde hem üyelik düzeyinde hem de yönetici düzeyindeki kişilerin verdikleri bazı beyanlar var. IŞİD'in üst düzey yöneticisi olan MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildiği iddia edilen veyahut da söylenen bir kişi var. Onun ifadesinde ise şu çarpıcı cümle yer alıyor. Hanzala cemaatini, yani Halis Hoca'yı kastediyor ve cemaatini kastediyor. IŞİD'i kafir olarak görmediği için onlara yönelik herhangi bir eylem düşünülmedi. Tehdit, korkutma olur fakat Hanzala'nın infazı düşünülmedi diyor. Burada neyi kastediyorlar? Burada şunu kastediyorlar. Diyorlar ki biz devlet olarak, kendilerini devlet olarak tanımlıyorlar. IŞİD olarak bize tabi olmayanları sınıf sınıf ayırıyoruz. Bize tabi olmayanlar, biat etmeyenlerle alakalı işte biz onlara çeşitli yaptırımlar uyguluyoruz. Eğer onlara müdahale edebileceksek müdahale ediyoruz. Bizi kafir olarak gören, tekfir edenlere gelince daha sert bir şekilde onlara müdahale ediyoruz. Hanzala ve cemaati bize katılmadılar. Bize karşı çeşitli görüşler beyan ettiler. İnsanları bize gelmekten sakındırdılar. Bununla beraber biz ne yaptık? Biz dedik ki işte bu kimse bizi tekfir etmediğinden dolayı onlara karşı herhangi bir eyleme girişmeyelim. Yani onları öldürmeyelim, onların mescitlerine bomba koymayalım. Tehditle ve korkutmayla sadece yetinelim dediler. IŞİD'in üst düzey yöneticisi olan bir kimsenin ifadesi bu iken, devletin istihbarat kurumlarının ifadesi bu iken, devletin işte kendi mahkemelerinin vardığı karar bu iken hala Halis Hoca'nın IŞİD'den yargılanıyor olması gerçekten hiçbir şekilde izah edilebilecek olan bir durum değildir. O yüzden bu 2008 yılından itibaren yapılan tüm yargılamalarda IŞİD veya El-Kaide suçlaması ile alakalı herhangi bir suçlamanın temelinin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında Halis Hoca'ya veyahut da onunla beraber gözaltına alınan kardeşlere, arkadaşlara bu süreç içerisinde gözaltı sırasında sorulan soruların, ifade tutanakların herhangi birisini dileyen dilediği şekilde bizden istesin. Desin ki ben 2014 yılındaki ifadelere erişmek istiyorum.
2015 yılındaki Suruç patlamalarının hemen akabinde operasyon düzenlendi. Suruç patlamaların hemen sonrasındaki ifade tutanaklarını almak istiyorum diye sayfalarca haber yapıldı. Suruç patlamasının hemen sonrasında IŞİD'e operasyon, IŞİD'in Türkiye lideri yakalandığı ve benzeri o kadar gündeme getirildiler. O günün ifade tutanaklarını aldım beraberce. Beraberce inceleyelim. IŞİD'le ilgili, El-Kaide ile ilgili tek bir soruyla dahi karşılaşamayacaksınız. Karşılaştığımız sorular da IŞİD'in hilafet sistemini benimsiyor musunuz? IŞİD'in maliyesiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? IŞİD'in askeri yapısıyla alakalı ne düşünüyorsunuz diye sanki anket düzenler gibi bize sorulan sorular dışında başka bir soru hiçbir şekilde karşımıza çıkmadı. Peki ne çıktı karşımıza? Niye laikliğe karşısınız? Niçin demokrasiyi benimsemiyorsunuz? Neden işte şu konuşmalarınızda veyahut da şu yazılarınızda, şu derginizde Allah Azze ve Celle'nin şeriatıyla alakalı muhakkak Allah'ın kanunları yeryüzünde hakim olmalı. Bununla alakalı bir söylem geliştiriyorsunuz. Niçin anayasayı benimsemiyorsunuz diye inançlarımızla alakalı soruların dışında başka soruların olmadığını görüyoruz. Devlet de aslında bizim IŞİD olmadığımızı biliyor. Devlet de aslında bizim El-Kaide ile bir alakamız olmadığını biliyor. Fakat bu topluma bunlar Allah'ın şeriatını istedikleri için biz bunları yargılıyoruz diyemeyeceklerinden dolayı mecburen IŞİD veya El-Kaide yaftasını bir şekilde bizim üzerimize yaftalamış oluyorlar. Deseler ki bunlar Allah'ın şeriatını istedikleri için bizi buna tutukladık, gözaltına aldık, yıllarca hapis yatırdık. Halis Hoca 2008 yılından beri yargılanıyor. 2008 yılından beri 7 senesi cezaevinde geçmiş bir insandan bahsediyoruz. 7 sene hangi örgüt üyeliğinden dolayı, liderliğinden dolayı yargılandı bu kişi? Sadece ve sadece inançlarından dolayı yargılandı. Bugün videoları milyonlarca insana ulaşmış, milyonlarca insanın takip ettiği bir kişi olan bir hocadan bahsediyoruz. Burada demek temel sorun aslında IŞİD veya El-Kaide meselesi değildir. Temel mesele başka bir husustur. Biz bu yargılamaların içerisinde dikkatimi çeken ikinci bir nokta ise şu oldu. 2008, 2011, 2014, 2015 ve 2017. Bu süreç içerisinde defalarca Halis Hoca gözaltına alındı, tutuklandı, sonra serbest bırakıldı. Son süreçte ise serbest bırakılmadı. Şimdi tabii ki akıllara şu soru geliyor. Madem IŞİD veya El-Kaide ile alakalı bir soru sorulmadı, size ne soru soruldu? Düşünceleriniz ve inançlarınızla alakalı soru soruldu. Sizin düşünceleriniz ve inançlarınız 2008 yılında da aynıydı, 2017'de aynıydı. Yani siz aynı delillerle mi yargılandınız, aynı suçlamalarla mı yargılandınız? Aynı delil ve suçlamalarla yargılandıysanız neden bu kadar dosya açıldı Halis Hoca hakkında ve arkadaşları hakkında? Neden bir tek dosyayla sadece yetirilemedi? Aslında bu FETÖ'nün eski taktiklerinden bir tanesidir. Halis Hoca ile alakalı 2008 yılında bir mahkeme açılıyor. Sonra 2011'de bir kez daha ya tutarsa mantığı. Aslında temel mantık bu. Yani bir mahkeme bakar ki vicdanıyla hareket etti ve dedi ki burada ceza verilecek bir şey yoktur dedi. Şu an zaten mahkemelerin hepsi bu kadar süre mahkeme devam etmesine rağmen ceza vermemesinin sebebi vicdanlarındaki o rahatsızlıktır. Ceza verseler neye ceza verecekler? Ceza vermeseler yukarıdan onlara gelecek olan şeyi çok rahat bir şekilde biliyorlar. O yüzden diyorlar ki ben emeklilik zamanı gelinceye kadar dosyayı kendimden çıkartayım da ondan sonra ne olsun? Herkes dosyayı birbirine atmanın veya kendisinden sonra gelecek olan heyete bırakmanın peşinde. Böyle bir süreçten bahsediyoruz. FETÖ'cüler 2008'den dolayı ceza almazsa 2011'den dolayı ceza alsın. 2011 olmazsa 2014'ten bari ceza alsın diyerek sürekli her 2 senede bir, her senede bir dosyalar açıldı. Ama dosyaların içeriğinde hiçbir farklılık yoktur. Hiçbir farklılık yoktur. Hepsi aynıdır. Biz bunu yıllarca mahkemelerde öne sürdük. Bahsettik bundan. Dedik ki böyle bir yargılama olmaz. Bu dosyaların hepsinin bir araya gelmesi lazım. Tek bir dosyada yargılama yapılması lazım. Tek bir dosyada yargılama yapıldıktan sonra da eğer gerçekten siz kendi kanunlarınıza göre ceza vermek istiyorsanız buyurun bu sefer ceza verin diye söyledik. En son Sakarya Mahkemesi'nde 2017 yılında Halis Hoca hakkında çok kısa bir sürede yargılama yapıldı ve ceza verildi. Fakat ceza üst mahkemeye gitti. Üst mahkemeye gittikten sonra istinafta bu ceza bozuldu ve tekrardan Sakarya'ya, yerel mahkemeye, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi. Peki orada istinaf mahkemesi bu kararı bozarken ne dedi? Bu kararı bozarken şu ifadeleri kullandı. Sana yüklenen silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve üye olma suçlarının temadi eden, yani tekrar eden, suçlardan devam eden, suçlardan oluşu karşısında hakkındaki davaların birleştirilmesi suretiyle
sanığın hukuki durumunun tayin ve tespiti gerektiği anlaşılmakla dosyanın bozulmasına karar verilmiştir diyor. Ne demek istiyor burada? İki tane şey söylüyor. Diyor ki siz bu yargılamayı yapıyorsunuz. Fakat burada avukatlar bir savunma ileri sürmüşler. Demişler ki birbirinin aynısı olan birçok dosya var. Siz ceza veriyorsunuz. Diğeri ceza verecek. Diğeri ceza verecek. Size göre bir tane suç var ama 10 tane ceza var. Bir suçtan bir yargılama yapılır, bir ceza verilir. Siz bu kaideyi ihlal ediyorsunuz. Bu dosyaların hepsinin birleştirilmesi gerekir denilmiş. Sakarya Mahkemesi de bunu dikkate almamış. Dikkate almadığından dolayı aynı zamanda bu şekilde karar verince istinaf da bunu reddetmiş. Daha da önemli bir şey söylüyor istinaf. Diyor ki sanığın hukuki durumunun tayin ve tespiti diyor. Hukuki durum ne demek? Yani bir el kaydediyorsunuz, bir işit diyorsunuz. Bir yönetici diyorsunuz, bir üye diyorsunuz, bir propaganda diyorsunuz. Yani bu insan ne yapmış? Buna bir karar verin ilk önce. Bu kişi üye midir, yönetici midir, propagandacı mıdır? Bu kişi hangi örgütün yöneticisi, hangi örgütün üyesidir, propaganda? Siz kendi aranızda bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. İlk önce bunu bir netleştirin. Gözaltına alınırken IŞİD diyorsunuz. İddianame hazırlanırken El-Kaide diyorsunuz. Yargılamada sonuca varırken IŞİD diye ceza veriyorsunuz. Böyle bir karışıklığın içerisinde elbette ki istinaf diyor ki burada bir karışıklık var. Bu karışıklığın giderilmesi gerekir diyor. Bununla ilgili karar çıkınca bu sefer Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi mecburen istinafın kararına uymak zorunda kaldı. Ve dedi ki tamam madem dosyaların birleştirilmesi gerekiyor biz de bu dosyayı ne yapalım? İlk dosya yani 2008 yılında açılan dosyayla birleştirelim. Çünkü arada birçok dosya olmuş. En son dosya ilk dosyaya birleşmesi gerekir. Birleşsin. Sonra yavaş yavaş diğer dosyalar da birleşir dedi. Ve birleştirme kararı ile beraber 2008 yılında açılan bu mahkemeye bu dosyayı gönderdi. 2008 yılındaki yargılama yapan mahkeme ise kabul etmedi. Dedi ki ben bu dosyayı kabul etmiyorum deyince bu sefer Yargıtay'a gitti bu süreç. Yargıtay'a gidince de Yargıtay gerçekten hukuk tarihine geçecek çok böyle enteresan bir karar verdi ve şöyle dedi. Dedi ki her iki mahkemenin dava dosyaları arasında sadece sanık Halis Bayancıgöl'ünden şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunmakla beraber diğer sanıklar yönünden irtibat bulunmadığı için birleştirme kararının uygulanmamasını diye karar verdi. Yani ne demek istedi? Dedi ki Halis Bayancık Sakarya'da yargılanıyor. Aynı zamanda İstanbul'da da 2008'de de yargılanıyor. Bu mahkemeler arasında hukuki bir bağ var. Fiili bir bağ var aynı zamanda. Fakat sadece Halis Bayancık'la alakalı bir bağ var. Şimdi biz bu mahkemeleri birleştirdiğimizde diğer sanıklarla alakalı bir fayda olmadığı için mahkemeler ayrı ayrı görülsün. Ne demek istedi yani? Halis Bayancık hem Sakarya'dan ceza alsın hem İstanbul'dan ceza alsın. Bu bizi çok fazla ilgilendirmez dedi. Peki hakikat böyle mi? Hakikat böyle değil. Sakarya'da Halis Bayancık hoca zaten tek başına. İstanbul'da ise 2008 yılında ise bir kişi var sadece dosyada. O da öldüğü iddia edilen, ölümü kesinleştirilmesi için uğraşılan bir kimseden bahsediyoruz. Yani var olan ileri süren gerekçenin dahi altyapısı maalesef mevcut değil. Ve bu şekilde birleştirme kararını aslında olması gerekeni Yargıtay tekrardan iptal etti. Bu süreçle ilgili hem bizim üzerimize atılan IŞİD veya El-Kaide olduğumuza dair iddialar, aynı zamanda bu dosyaların birbirleriyle aynı olmasıyla alakalı bizim ileri sürdüğümüz iddialarla ilgili tüm kamuoyuna, hukuki olarak bu değerlendirme yapabilecek herkese, vicdanlarına göre hareket edeceğini düşünen tüm şahıs ve sivil toplum kuruluşlarına açık çağrımızdır. Bizde var olan mahkeme ile ilgili tüm evrakları herkese ulaştırabileceğimizi buradan açık bir şekilde söylüyoruz. Dilediğiniz evrağı bizden isteyin. Dilediğiniz ondan sonra belgeleri, evrakları bizden talep edin. Biz sizlere ulaştıracağız. Bu söylediklerimizin muhalife herhangi bir şeyle karşılaşırsanız eğer sizler de aynı şekilde bunu paylaşabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki burada bu söylendi. Fakat Tevhid Dergisi camiası, Tevhid ve Sünnet cemaati bunu manipüle ediyor ve kendi bildikleri şekilde aslında insanlara anlatmış oluyorlar diye bu şekilde söyleyebilirsiniz. O yüzden bu açık çağrımızın karşılığında kim bizden bununla alakalı bu evrakları isterse onlara bu evrakları ulaştırabileceğimizi söyleyebiliriz. Sürecin başından sonuna kadar geldiğimiz bu nokta tabii ki birçok hukuksuzluğu barındırıyor fakat biz iki temel meseleyi anlattık. Ancak dün karşılaştığımız hadise bu hukuksuzluklara artık böyle tuz biber olacak olan bir hukuksuzluktu. Süreci kısa bir şekilde özetleyeyim. Ondan sonra inşallah asıl konuşmak istediğimiz meseleye geçmiş olalım. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi
bir yargılama yaptı. Yargılamanın neticesinde Halis Bayancuk Hoca'nın dün yapılan mahkeme için söylüyorum. 9 Nisan'da saat 2'de yapılan mahkeme için söylüyorum. Halis Bayancuk Hoca'nın ev hapsi ile beraber tahliye edilmesine karar verdi. Tahliye edilirken de şu gerekçeleri zikretti. Dedi ki, Halis Bayancuk'un üzerine atıldığı suçun değişebilir nitelikteki vasıf ve mahiyeti. Yani şu an liderlikten yargılanıyor ama yarın bir gün üyelikten yargılanma ihtimali var. Ve toplanması, karartılması ve değiştirilmesi gereken başkaca bir delilin olmayışı. Yani biz bu kimseyi serbest bıraktığımızda dosyaları içerisindeki herhangi bir delili karartma ihtimali yok. Tutuklulukta geçen süresi ve sabit ikametgah sahibi oluşu. Yani bu kimseyle ilgili operasyon düzenlendiğinde hep aynı adreste yakalanmış. Defalarca operasyon düzenlenmesine rağmen bir hücre evine gitmemiş. Bir örgüt üyesi gibi davranmamış. İkametgahı belli. Devlette var olan sistem içerisindeki kayıtlı olan ikametgahında oturmuş. Defalarca aynı evde operasyona maruz kalmış. Sabit bir ikamet sahibi bir insandan bahsediyoruz. Ve 3 yıldır tutuklu olan bir kimseden bahsediyoruz. Bu gibi sebeplerle konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmak şartıyla tahliyesine karar verilmiştir. Bu saat 2.30'da verilen bir karar. Dün saat 2.30'da bununla alakalı bir karar verildi. Karar verildiği gibi savcı hemen apar topar yerinden kalktı. Direkt üst mahkeme Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazını sundu. Ve dedi ki bu kimsenin üzerine atılı olan suçtan dolayı serbest bırakılmasını, kararının kaldırılmasını talep ediyorum diye bu şekilde üst mahkemeye başvurdu. Biz avukatlarla, diğer arkadaşlarla beraber cezaevine gittik. Halis hocamızın tahliye edilmesini bekliyorduk cezaevi önünde. Tabi orada beklerken bu sırada da hem avukat abi hem diğer kardeşler UYAP üzerinden yüklenen dosyaları kontrol ediyorlar. Çünkü savcılık bir itirazda bulunmuş. Yeni Türkiye'de de açıkçası yani hemen her şey olabilir ve hiçbir şey de bizi şaşırtmaz. O yüzden acaba tekrardan bir tutuklama kararı çıkar mı? Bir yakalama kararı çıkar mı diye sürekli o belgelerin evrakları kontrol ettik. Saat 5 gibi de Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin katibini aradık ve dedik ki yani şu anda bir itiraz yapıldı. Bu itirazla alakalı herhangi bir karar verilecek mi diye. O da dedi ki şu anda hakim bey burada değil. Yani hani bu kararı verecek olan kişi burada değil. Saat 5'te orada olması gerekir fakat burada değil. Muhtemelen gelecektir. Gelince de bir karar verilirse zaten tebliğ edilir denildi. Biz bu tebliği beklerken, yani bununla alakalı acaba olumlu veya olumsuz bir karar verilecek mi diye beklerken, akşam saatlerinde Habertürk televizyonunda ilk başta bu yansıtıldı. Daha sonrasında farklı haber kanallarında bir baktık ki Halis Bayancuk hakkında yapılan itiraz neticesinde itiraz kabul edildi ve tekrardan tutuklanmasına yönelik karar verildi diye biz bunu haber kanallarından öğrendik. UYAP'tan kontrol ettiğimizde, aynı şekilde avukatımız da bunu kontrol ettiğinde hiçbir şekilde tebliğ yapılmadı. Ne itirazın kabul edildiği ne de itiraz neticesinde tekrardan bir yargılama yapılıp yakalama kararı çıkartıldığına dair tek bir şey söylenmedi. Cezaevini sürekli arıyoruz. Cezaevini aradığımızda ise bize evrak işlemleri hala devam ediyor, tahliye edeceğiz diye bize akşam 7'de 8'de bununla alakalı bu şekilde bilgi veriliyor. Tam manasıyla yani bir işbirliği içerisinde Halis Hoca'nın tahliyesinin engellendiği bir sürece dün şahitlik etmiş olduk. Peki ne olmuş? Olan şeyi sonrasında biz öğrenmiş olduk tabii ki. Saat 2'de, 2.30'da bununla alakalı bir karar çıkınca, savcılık da itiraz edince hemen hakim bu şeyi değerlendiriyor. Değerlendirdikten sonra da bu itirazın geçerli bir itiraz olduğunu kabul ediyor ve tahliyesini reddediyor. Tekrardan yakalama kararı çıkartılması için bu sefer başvuruluyor. O yakalama kararının çıkartılmasıyla beraber Halis Hoca cezaevinde mahkemeye çıkartılıyor. Mahkemeye çıkartılınca o sırada başka bir avukat tayin ediliyor. Burada bir yargılama yapılıyor. Bu yargılama ki biz buna korsan yargılama diyoruz. Korsan bir mahkemenin korsan yargılaması diyoruz. Bu korsan yargılamanın neticesinde Halis Hoca daha cezaevinden tahliye edilmeden tekrardan tutuklanıyor. Tabii ki tutuklama kararı da yine evlere şenlik diyebileceğimiz bir tutuklama kararı. Tutuklama kararını veren Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi diyor ki sanık Halis Bayancuk'un, hatta şimdi fark ettim ismini de yanlış yazmışlar zaten. Sanık Halis Bayancuk'un yazmışlar. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı. Şimdi Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi
3 yıldır bu dosyayla irtibatlı. Sürekli işte bu dosyayla ilgili deliller onlara geliyor. Mahkemede savunma yapılıyor. Hakim aynı, yardımcıları aynı, savcı aynı şekilde aynı. Dosyaya hakim olan bir mahkemeden bahsediyoruz. Bu mahkeme bir karar veriyor. Diyor ki kararında biraz önce okuduğumuz üzere tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgah sahibi oluşu, var olan delillerin durumu, aynı şekilde üzerine atılı olan suçun değişme ihtimali ve benzeri birçok gerekçeyle beraber tahliye ediyor. Tahliye kararını veren mahkeme 3 yıldır bu dosyayla ilgilenen mahkeme. Savcı itiraz ediyor. Savcı itiraz edince üst mahkeme de 10 dakika, sadece 10 dakikalık vakitleri var. 10 dakika dosyaya bakıyor ve dosyaya baktıktan sonra da bunun tam zıttı bir karar veriyor. Ve tam zıttı olarak karar verirken bu korsan mahkemenin aslında cahil bir şekilde karar verdiği daha mahkeme tutanağının ilk cümlesinden anlaşılıyor. Sanık Halis Bayancuk'un silahlı terör örgütüne üye olma. Halis Hoca Sakarya Mahkemesi'nde silahlı terör örgütü üyeliğinden değil liderliğinden yargılanıyor. Yani daha ne ile yargılandığını bilmedikleri bir kişi hakkında yapılan itirazı değerlendirebiliyorlar. Kendilerinde böyle bir yetki görüyorlar ve sonrasında diyorlar ki şu sebeplerden dolayı. Bundan dolayı bu kimsenin tahliyesine karar verilmemiştir diyor. Daha acı olan şey şu. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan bu kimsenin tutuklulukta geçirdiği süre bakımından değerlendirildiğinde tahliyesine karar verilmemesine karar verilmiştir. Yani tahliyesinin iptal edilmesine karar verilmiştir diyor. Türkiye'de artık hemen hemen birçok kimse terör örgütü üyeliği ile ilgili meselelere vakıftır. Yani bir terör örgütü üyeliğinden bir kimse kaç sene yatar? Ondan sonra ne kadar süreyle dışarı çıkar? Çünkü ya insanlar terör örgütü üyeliğinden yargılanmışlardır veyahut da yargılanmak için sıralarını bekliyorlardır. Şimdi böyle bir Türkiye vakasında, toplumunda herkese şu soruyu sorabiliriz. Bir kimse terör örgütü üyeliğinden yattığında cezaevinde kaç sene kalır? Kaç sene kalır sorusunun cevabı 4,5 senedir. Yani şu anda var olan kanunlar için söylüyorum. 4,5 sene cezaevinde kalır bir kimse. Ve bu 4,5 senenin de son bir senesi çeşitli denetimli serbestlik prosedürleri gereğince dışarıda imza karşılığında veyahut da bir çalışma şartları karşılığında kişi serbest bırakılır. Son bir senesini dışarıda geçirir. Bu mahkeme diyor ki silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yani 4,5 sene ceza alacak olan bir kimse, böyle bir suçtan yargılanan bir kimse var. Bu kimse tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında yani 3 sene dikkate alındığında bu kimsenin serbest bırakılması kabul edilebilir değildir diyor. Tekrardan tutuklanmasına karar verilmesi lazım. Ne zaman salmayı düşünüyorsunuz? Cezasını tutuklu olarak bitirdikten sonra mı? Bu kimse zaten Halis Hoca 3 senedir yatıyor. 5 ay sonra mahkemesi var 10 Eylül'de. 5 ay kadar süre sonra zaten 3 sene biraz daha geçmiş olacak. 3,5 seneyi tamamladığında zaten bu kimse ceza alsa dahi sizin iddia ettiğiniz bu suçtan ceza alırsa eğer ceza alması dahilinde zaten bu kimse cezasını yatmış olacak. Türkiye hukuk sisteminde şu anda var olan yargılamaların 4-5 sene öncesinde bitmesi mümkün değil. Yani Halis Hoca'nın şu anda Sakarya ile alakalı bu süreci mahkeme karar verecek. Karar verdikten sonra istinafa gidecek. İstinaf bir karar verecek. Eğer bozmazsa bu sefer üst mahkemeye gidecek Yargıtay. Yargıtay'dan gelecek bozmazsa 4-5 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Halis Hoca bu 4-5 sene boyunca cezaevinde mi kalacak? Yatacağı eğer en fazla yatacağı şey 4,5 sene ise eğer bu kimsenin 3 senesini doldurmasıyla beraber hala salınmamasının nasıl bir mantığı vardır? Terör örgütü üyeliğinden yargılanan bir kimse 1 sene tutuklu kaldıktan sonra şu anda var olan kanunlar için söylüyorum, o uygulamalar içerisinde söylüyoruz. 1 sene tutuklu kaldıktan sonra genellikle serbest bırakılır. Denilir ki yani Türk hukuk sisteminde hukuk yavaş işliyor. Bu kimse yarın bir gün belki cezası bozulacak, belki farklı bir ceza alacak. O yüzden boşu boşuna tutuklu kalmasın. Mahkum olursa tekrardan onu yakalarız denilir. 4,5 sene ceza alacak ve 3,5 sene yattıktan sonra salınacak bir kimse 3 senesini yatmış ise niçin hala salınmamak için direniliyor? Burada gerçekten Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı bilmemesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan çok ciddi bir mağduriyet mevcuttur. Bu süreçle alakalı biz elbette ki elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız. Her türlü hakkımızı bu hususta kullanacağız. Burada var olan bu korsan mahkemenin niçin kurulduğunu biz çok iyi bir şekilde biliyoruz. Cezaevindeki o idarecilerin, yöneticilerin, müdürlerin niçin Halis Hoca'yı 2,5'ta tahliye edilmiş olmasına rağmen akşam saat 8'e kadar, 9'a kadar bırakmadıklarını çok iyi biliyoruz. Bunların her birisiyle alakalı yani yapabileceğimiz ne varsa
hukuki olarak başvurabileceğimiz ne varsa hepsini inşallah yapmaya çalışacağız. Maalesef böyle bir süreçle de karşılaşmış olduk. Bu kadar yıllık mağduriyetin üstüne bir mağduriyet daha eklenmiş oldu. Dün Halis Hoca'nın tahliyesiyle beraber bize tebrik mesajı atan, daha sonrasında tekrar tutuklanmasıyla beraber bu yaşanan mağduriyetle ilgili üzüntülerini bildiren kardeşlerimize, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına, bu hususta gerçekten mağduriyet yaşandığını kabul eden çeşitli çevrelerden tüm kurum ve kuruluşlara, şahıslara teşekkürlerimizi bildirmek isteriz. Onlar mazlumların yanında oldular. Aynı şekilde onlar bir mağduriyetle karşılaştıklarında da muhakkak onların yanında da başka kişiler olacaktır. Onlara destek olması için buradan onlara teşekkürlerimizi iletmek isteriz. İkinci bir sınıf ise bu süreç içerisinde muhatap olduğumuz iktidar çevresi ve iktidarın yaptıklarıyla alakalı gözü kapalı bir şekilde onları kabul eden bir camia. Yine aynı şekilde zulüm kendisine bulaşmadığı müddetçe o zulme sesini çıkartmayan bir camia. Bunlarla alakalı çok fazla bir şey söyleme ihtiyacı hissetmiyoruz. Çünkü iradeleri başkalarının elinde olan Twitter'dan oluşan gündemlerle devlet yöneten, mahkemelere bunlarla alakalı kararlar gönderen ve bu şekilde bir hayat felsefesini kendisine kabul etmiş bir topluluğa söyleyebileceğimiz herhangi bir şey yoktur. Bunlar eğer oturup da kendi hallerini düşünürlerse, kimlerin yönlendirmeleriyle hareket ettiklerini eğer görürlerse, o zaman zaten kendilerine nasihat olarak bu yeter. Hocamız daha öncesinde Ankara'daki bir seminer iptal edilmesi nedeniyle bir konuşma yapmıştı. O konuşmada sağ iktidarlarla alakalı bir değerlendirmede bulunmuştu. Sağ iktidarların omurgasız olduğunu, sağ iktidarların bu omurgasızlıkları nedeniyle de sürekli böyle bu ülkenin kendini asıl sahibi olarak gören kişilerin yönlendirilmesiyle hareket ettiğini söylemişti. Maalesef bugün de Halis Hoca'nın tahliyesi kararı duyulduğunda medyada azınlık diyebileceğimiz bir topluluğun canhıraş bir şekilde seslerini yükseltmeleri neticesinde bir anda mecliste bu gündem haline geldi. Ve iktidar, muktedir olamamış olan bu topluluk hemen bununla ilgili bir ön almaya, bazı tedbirler almak istedi ve başsavcılığa bununla alakalı itirazlar yapıldığını söyleyerek bu toplum içerisinde onları yönlendiren kişilerin yönlendirmelerine göre maalesef hareket etmiş oldular. Bunlara söyleyebilecek herhangi bir söz yoktur. Bunlar, tekrar söylüyorum, eğer kendi yaptıklarını ve nasıl idare edildiklerini, nasıl yönlendirildiklerini iyi anlamak istiyorlarsa biraz tefekkür etmeleri yeterlidir. Bu süreçte karşımıza çıkan üçüncü bir taife ise Halis Hoca'nın tahliyesiyle beraber ortalığı ayağa kaldıran, aynı şekilde tekrar tutuklanmasıyla beraber sevinç naraları atan bir kesim. Bunlar PKK cenahı, onların sevicileri veyahut da artık alfabede harf bırakmayan her türlü sol fraksiyonu, hepsini söyleyebiliriz. Bunlarla alakalı da aslında bunları söylemek istediğimiz iki tane şey var. Birincisi, bizler iman ehli insanlar olarak iki dünyalı insanlarız. Yani hem bu dünya vardır, bir de hesapların asıl olarak görüleceği ahiret vardır. Sizler ise tek dünyalı insanlarsınız. Yani sadece bu dünyaya inandığınızdan dolayı sevinçleriniz de, üzüntüleriniz de bu dünyadaki ömrünüzle sınırlıdır. O yüzden inandıklarınızın neticesinde sevinçleriniz de bu ömrünüzle sınırlı olduğundan dolayı kıyamet gününde Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman sizler pişmanlıkla beraber parmaklarınızı ısırırken bizler Allah Azze ve Celle'nin adaletine güven duymanın rahatlığıyla beraber o adil olan Rabbimizin huzurundaki terazinin vereceği neticeye bekleyeceğiz. Ona bakacağız. O gün elbette kimin mutlu olacağı, kimin sevineceği, kimin asıl huzura ve refaha kavuşacağını hep beraber göreceğiz. İkinci olarak sizlere bir müjde vermek isterim. Halis Hoca 2007 yılında davete başladığında etrafında birkaç gençten başka hiç kimse yoktu. Bugün Halis Hoca sizlerin de sayesinde Allah Azze ve Celle'nin sizleri bu davete musallat etmesi ve bunun neticesinde diğer insanlara ulaştırması sayesinde bugün milyonlarca insanın dinlediği bir hocadan bahsediyoruz. Sizler öyle bir topluluksunuz ki, Türk toplumu için bahsediyorum. Bu toplum içerisinde oklarınızı nereye yöneltseniz
kimi karalamak isteseniz bu toplum hemen onu dinlemeye başlıyor. Hemen ona yönelmeye başlıyor. Hemen onun hak olduğunu inanmaya başlıyor. O yüzden bizlerle alakalı yaptığınız karalamalar, bu sevinç çığlıklarınız, bu işte mutluluktan havaya uçmalarınızın aslında size uzun vadede bir getirisi yok. Tam tersine size bir zararı olacak. Fakat bunu fark eder misiniz? Allah bilir. Son olarak ise ben buradan Halis hocamızın tahliye edilmesi, sonrasında tekrardan tutuklanması ile alakalı olarak üzülen, hüzünlenen kardeşlerimizle ilgili bir iki husus söylemek istiyorum. Elbette ki üzüntümüz çoktur, hüznümüz çoktur. Öfkemiz de aynı oranda, hatta daha da fazladır. Fakat bununla beraber kardeşlerime şunu tavsiye ederim. Bizler öfkeleneceğiz, kinimizi elbette ki diri tutacağız. Ama bununla beraber asla ve asla adaletten ayrılmayacağız. Allah Azze ve Celle zalimlere karşı, kafirlere karşı muamelenin nasıl olması gerektiğini bizlere haber vermiştir. Onların yaptıklarına karşı buğz edeceğiz. Fakat bu buğzumuzla beraber asla ve asla adaletten ayrılmayacağız. Onların seviyesine inmeyeceğiz. Söylediklerimizle, yaptıklarımızla, fiillerimizle İslam toplumunun bir bireyi olarak nasıl davranmamız gerektiği konusunda diğer kişilere örnek olacağız. Aynı zamanda şunu da bileceğiz. Allah Azze ve Celle'nin bizim için dilediğini biz bilemiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin bu süreçte bize ne tür şeyler göstereceğinden haberdar değiliz. O el-alim olandır. El-alim olan Allah şu anda bizim için neyi hayır dilemişse başımıza gelen de odur. Biz buna inanırız. Halis hocamızın eğer çıkması hayır ise Allah Azze ve Celle muhakkak onu dileyecektir. Eğer Halis hocamızın şu anda içeride bir süre daha kalması hayır ise bu sefer Allah Azze ve Celle bunu dileyecektir. Bunu bileceğiz. Bu şekilde hareket edeceğiz. Bu inanç ile beraber olaylara, hadiselere bakmaya çalışacağız. Bir başka husus ise şudur kardeşler. Bizler İslam davetini insanlara ulaştırmaya çalışan bir topluluk olarak ne kadar fazla davetimiz daha çok insana ulaşırsa, daha da güçlenirse başımıza gelen musibetlerin de daha da fazla artacağını, hüzünlerimizin, üzüntülerimizin daha da fazla olacağını zaten en baştan biliyorduk. Biz bunu bilerek bu yola çıktık. İman ettik iddiasında bulunduktan sonra imtihanların, musibetlerin dalga dalga üzerimize geleceğini bilerek, bunları okuyarak bu yola çıktık. Biz güçlendikçe, davetimiz daha fazla kitlelere ulaştıkça, daha fazla insana ulaştıkça elbette ki bu zalimlerin, kafirlerin öfkesi daha da fazla artacaktır. Onların bağırışları, çağrışları daha da fazla artacaktır. Bize düşen bellidir. Bizler Allah Azze ve Celle'nin bizlerle ilgili vaadine tam manasıyla iman etmiş olan kullarız. Bunu hatırlamıyor olabiliriz ama hatırlatmamız gerekir. Va'dallah la yuhlifullahu va'dehu velakinne ekseran nasi la ya'lemun. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden asla ve asla dönmez. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Peki kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin vaadi nedir? Fasbir. İnnel âkibete lil muttakin. Sabret. Muhakkak ki güzel son muttakilerindir. Biz o güzel sonla karşılaşacağımız günün sevdalısıyız. O güzel sonu bekliyoruz. Başta Halis hocamızın ailesi olmak üzere tüm kardeşlerimize, bu olaydan dolayı hüzünlenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yine başta Halis Hoca olmak üzere cezaevinde olan tüm mazlumların, mağdurların, imtihanların bir an önce son bulmasını, özgürlüklerine en kısa zamanda hayırlı ve güzel bir şekilde kavuşmalarını Rabbimizden diliyorum. Allah Azze ve Celle bizim için ve onlar için en hayırlı olanı dilesin. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.